Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanıyordu. Oradaki yaşam şartlarını hayalinize bırakıyorum. Bu hapishanelerde her gün işkence yapıldığı da artık saklanamayacak bir gerçektir. Adalet kişisel ya da devlet çıkarlarına göre eğilip bükülmemeli. İsrail, sivillerin yoğun yaşadığı yerlerde fosfor bombaları kullanmış, binlerce sivilin ölmesine neden olmuş. Merhaba, İsrail-Filistin çatışmaları. Nasıl başladı, nerelere evrildi ve şu an nerede? Bu olaylar uluslararası hukuk kapsamında haklı mı, haksız mı? Aldığı yol doğru mu, yanlış mı? Bugün bunu konuşacağız. İsrail-Filistin çatışmaları hiç de yeni değil. Birçok kişi olayları 7 Ekim 2023 ile başlamış gibi görse de kökleri çok daha geriye, 19. yüzyıl sonlarına kadar uzanmaktadır. Bu çatışmaların süreklilik arz eden bir karakterde olduğu da artık dünya kamuoyunda sıkça yer almakta. Yaşanan olayları uluslararası hukuk bağlamında incelemeden önce kısaca tarihsel arka plana bakmanın iyi olacağına inanıyorum. 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in 181 nolu bölünme ve taksim kararıyla olaylar hız kazanmıştır. Hız kazanmıştır diyorum çünkü Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulması fikri ve modern Siyonizm Theodor Herzl'in 1897 yılındaki 1. Siyonist Kongresi'ne kadar uzanmaktadır. Sonra çoğumuzun bildiği Filistin'de Yahudilere yurt sözü veren fakat orada yaşayan Arapların haklarını göz ardı eden 1917 Balfour Deklarasyonu gelmektedir. Bu olaylar neticesinde İsrail yıllar sonra Mayıs 1948'de İngiltere'nin Filistin'deki manda yönetimini bitirmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler'in 181 nolu kararına dayanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ve artık fiilen var olan bir devlet durumuna gelmiştir. Gelelim Birleşmiş Milletler'in 181 nolu kararına. Ne diyordu bu karar? Filistin'de manda yönetimi sonrasında iki devletli bir yapının kurulmasını öngörüyor ve nüfusun %65'ini oluşturan Araplara toprakların %45'ini, yine nüfusun %35'ini oluşturan Yahudi ve diğer unsurlara ise toprakların %55'inin verilmesini öngörüyordu. Tabii bu yaklaşım İsrail tarafından kabul edilmiş fakat Araplar bunu reddetmiş ve bu da 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. Peki İsrail varlığını Birleşmiş Milletler'in 181 nolu kararına dayandırmaktadır. Ama bu kararın bağlayıcılığı var mıydı? Yani uluslararası hukuk bağlamında yaptırımı var mıydı? Aslında hayır. Birleşmiş Milletler'in bu kararı bağlayıcı değil, sadece tavsiye niteliğindeydi. Ancak genel kurulun bu kararı İsrail'in kurulması için siyasi meşruiyet, uluslararası destek ve diplomatik zemini sağlamıştır. Karar, yerel ve bölgesel aktörlerin ve büyük güçlerin izleyeceği politikaları biçimlendirmiş ve süreci hızlandırmıştır. Zaten kararın hemen sonrasında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği gibi büyük güçler İsrail'i devlet olarak tanımışlardır. Dolayısıyla artık İsrail devletinin varlığı hukuki mi, değil mi soruları otomatikman ortadan kalkmıştır. Ayrıca zaten o zamana kadar uluslararası hukukta devlet olma kriterleri olan belirli bir toprağın varlığı, nüfus yoğunluğu, hükümet sisteminin mevcudiyeti ve diğer devletlerle ilişki kurma kapasitesini İsrail sağlamış bulunuyordu. Yani artık yeni bir devlet, İsrail devleti kurulmuş oldu. Fakat belirtmek isterim ki dünyanın çoğunun İsrail'i devlet olarak tanıması sadece hukuki boyutla açıklanamaz. Örneğin siyasal boyutta Amerika açısından İsrail, Soğuk Savaş'ın başlangıcında Orta Doğu'da güvenli bir müttefik ve bir üst konumuna geldi. Sovyetler Birliği ise bölgedeki İngiliz etkisini kırmak ve nüfus sağlamak için İsrail'i tanımakta çıkar gördü. Yani büyük güçler hukuktan çok stratejik çıkarlar üzerinden hareket ettiler. Ekonomik boyutta İsrail diasporasının desteği, özellikle Amerika ve Avrupa'daki Yahudi sermayesi ve İsrail'in petrol bölgesine yakınlığı
tanımayı cazip hale getirdi. Ayrıca Holocaust'un yani Yahudi soykırımının getirmiş olduğu tarihsel ve ahlaki etkileri de unutulmak lazımdı. Yani olayı sadece hukuk ile açıklamak mümkün değildir. İsrail'in devlet olarak tanınması, güç dengeleri, soğuk savaş stratejileri, ekonomik çıkarlar ve Holocaust sonrası vicdani atmosferin birleşimiyle gerçekleşmiştir. Sonuç olarak hukuki çerçeve gerekliydi ama tek başına yeterli değildi. Siyasi, ekonomik ve ahlaki faktörler sürecin hızlanmasını ve kapsamını belirledi. Bu olayın sonrasında yaşanan savaşlar ve çatışmalar da uluslararası hukuk açısından birçok ihlali beraberinde getirmiştir. Örneğin demin de bahsettiğim gibi 1948 Arap-İsrail Savaşı ile başlayalım. Bu savaşta 700 binden fazla Filistinli yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüştür. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'in 194 nolu kararı evlerine dönmek isteyen mültecilerin komşularıyla barış içinde yaşamak istemeleri halinde geri dönmelerine izin verilmelidir, yani right to return demesine rağmen İsrail bunu hiçbir zaman kabul etmemiş ve uygulamamıştır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesinde de yazan herkesin ülkesine dönme hakkı vardır söylemine de aykırı hareket edilmektedir. Bu savaşta ayrıca Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı Taksim Planı'nın toprakları da yine hukuka aykırı olarak İsrail lehine genişletilmiştir. 1967 Savaşı'nda ise yine Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi meşru müdafaa hakkına aykırı olarak İsrail her ne kadar önleyici meşru müdafaa hakkını kullandığını ileri sürerek Mısır, Suriye ve Ürdün'e saldırmış olsa da 51. maddeyi ihlal etmiştir. Ve böylece Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepelerini işgal etmiştir. Bu topraklar halen daha yasa dışı olarak İsrail'in elinde bulunmaktadır. Daha sonra bu topraklara Yahudi yerleşim bölgeleri kurmuştur ki bu da yine Cenevre Sözleşmelerinin 49. maddesi olan işgalci gücün kendi nüfusunu işgal ettiği alanlara taşıması yasaktır maddesi ile direkt olarak çelişmektedir. Birleşmiş Milletler'in birçok kararı da yine İsrail'in işgalci olduğu yönündedir. Bu sıraladıklarım belli başlı resmi savaşlar. Bir de savaş hukuku bağlamında hukukun yine ayaklar altına alındığı diğer çatışmalara bakalım. 1987-1993 yılları arasında yaşanan 1. İntifada hareketinde İsrail, Filistinlilerin işgale karşı ayaklanmaları karşısında sivillere orantısız güç kullanmış, keyfi gözaltılar yapmış ve hapsettiği insanlara işkenceler uygulamıştır. 2008-2009 Cast Lead Dökme Kurşun operasyonunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporuna göre İsrail, sivillerin yoğun yaşadığı yerlerde fosfor bombaları kullanmış, binlerce sivilin ölmesine neden olmuş, okul, hastane gibi sivil alanları vurmuştur ki bu Cenevre Sözleşmesi'nin ayrımcılık ve orantılılık maddelerine aykırıdır. Yine 2014 yılındaki Protective Edge yani koruyucu hat operasyonu neticesinde bombardımanlar sonucunda 2200'den fazla sivil öldürülmüştür. Bunlara ek olarak Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre binlerce Filistinli İsrail hapishanelerinde mahkemeye bile çıkarılmadan yıllarca tutuklu bulunmaktadır. Oradaki yaşam şartlarını hayalinize bırakıyorum. Durumun ne kadar vahim, insanlar için ne kadar çekilmez olduğunu siz tahmin edin. Ayrıca bu hapishanelerde her gün işkence yapıldığı da artık saklanamayacak bir gerçektir. 2021 yılında 11 günlük Gazze çatışmasında da yoğun bombardımanlar ile apartmanlar ve yerleşim yerleri vurulmuştur. 66 çocuk, 40'tan fazla kadın, toplam 270'ten fazla kişi öldürülmüş ve binlerce insan yaralanmıştır. Bu birkaç örnek bile görülüyor ki Filistinlilerin en ana hakkı olan yaşam hakkı Ekim 2023'ten önce de sık sık ihlal edilmekteydi. Yaşam hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi ile garanti altına alınmış fakat İsrail tarafından Filistin halkına
bu hak kullanma izni verilmemektedir. İnsan haklarının temel taşlarından bir diğeri olan özgürlük ve güvenlik hakkı, insan hakları evrensel bildirgesi, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, Avrupa İnsan Hakları gibi sözleşmeler ile garanti altına alınmış olsa da yine Filistin halkı bu özgürlük ve haklarını kullanamamaktadırlar. 2025 öncesi yaşanan Gazze ablukası neticesinde Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanıyordu. Sınır kapılarının kontrolü İsrail askerlerinin elindeydi ve giriş çıkışlar saatlerce sürebiliyordu. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ağustos 2017'de tedavi için çıkışa başvuran 1883 hastanın sadece %55'ine onay verilmiş, diğerlerine izin verilmemişti. Yine örneğin Rafah sınır kapısı 2013-2014 döneminde Mısır tarafındaki gelişmeler nedeniyle aylarca kapalı tutulmuş, bu da binlerce sivilin haftalarca beklemesine, öğrencilerin, hastaların ve aile birleşimi bekleyenlerin içeride mahsur kalmasına yol açmıştır. Bu kronik bekletme, kapatma ve kota uygulamaları sivillerin sağlık hizmeti, gıda, su ve barınma erişimini doğrudan hedef aldığı için Cenevre Sözleşmesi madde 33'teki toplu cezalandırma yasağı kapsamına girmektedir ve hukuk dışıdır. Filistin halkına uygulanan keyfi hapsedilme ve işkence görmede yine Cenevre Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin işkence ve insanlık dışı muamele şartlarına aykırıdır. Filistin halkının ulaşmakta zorlandığı sağlık hakkı ise yine İnsan Hakları Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı tarafından garanti altına alınmış, fakat yine Filistinlilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Dünyanın bu ucunda kullanım izni Filistinliler için bulunmamaktadır. Eğitim hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, Uluslararası Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi anlaşmalar ile garanti altına alınmış ama yine kitapların sayfaları arasında kalmıştır. Yine sivillerin hedef alınması, okulların, hastanelerin vurulması, Cenevre Sözleşmelerine, Roma Statüsü'ne, İnsan Hakları Bildirgesi'ne aykırıdır. Biraz önce de bahsettiğim gibi mültecilerin evlerine dönüş hakkının reddedilmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 194 sayılı karara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır. İsrail'in her fırsatta yaptığı hukuksuz olarak toprak ilhak etmekte, Birleşmiş Milletler Anlaşması'na, Lahey düzenlemelerine, Cenevre Sözleşmelerine aykırıdır. İlhak ettiği topraklara kendi hakkını yerleştirmek ise yine Cenevre Sözleşmeleri, Lahey düzenlemeleri ve Roma Statüsü'ne aykırıdır. Saydığım tüm bu ihlaller zaten 2023 öncesinde sistematik bir biçimde uygulanmaktaydı. Kendinizi bu şartlar altında yaşadığınızı, özgürlüğünüzün sınırlandığını bir düşünün. Durumun zaten ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Ama bugün Filistinliler o zor şartları bile özler durumdadırlar maalesef. Tam bir soykırım yaşanmakta, hem de canlı yayında. 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin'de, özellikle Gazze'de ölenlerin sayısı yaklaşık 65 binin üzerindedir. Bazı kaynaklar bu çoğunluğun %80 ve 83 olarak adlandırıyor. Çoğunluğunun sivil olduğu, Gazze'deki çatışmalarda yapıların genelinin yıkılmış olduğunu ve onarılmasının güç bir biçimde hasar görmüş olduğunu biliyoruz. Altyapılarda ciddi şekilde zarar görmüştür. UNICEF ve Birleşmiş Milletler'in World Food Programı ilaç eksikliğinin özellikle çocukları etkilediğini söylüyor. Temel ihtiyaçların %45'inin stoklarının tamamen yok olduğu, antibiyotik, ağrı kesici ve anestezi ilaçlarına erişimin çok zor olduğu, kronik hastaların ölümle yüz yüze geldiği, operasyonların anestesiz yapıldığı gelen bilgiler arasında. IPC sınıflandırmasına göre Gazze'de nüfusun tamamı yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Yine bu verilere göre yaklaşık 500 bin kişi katastrofik açlık, kıtlık yani famine durumunda. Bu nüfusun önemli bir kısmı demek. Hastanelerin çoğu ya tamamen ya da kısmen zarar görmüş durumda.
36 hastane merkezinden yaklaşık 30 kadarının ya yıkıldığı ya da ciddi hasar aldığı ya da işlevsiz hale geldiği yönünde güçlü kanıtlar mevcut. Kabaca 19 tanesi öyle veya böyle çalışabilir durumda. Yakıt tükendiği için jeneratörlerin çalışmasında sıkıntı yaşanmakta bu hastanelerde. 432 okul binası Gazze'deki okul binalarının %76'sına denk geliyor. Doğrudan isabet almış durumda. Yüz yüze eğitim tamamen kapalı olduğundan 645 binden fazla çocuk eğitim alamaz durumda. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de %90'ı savaş nedeniyle yerinden edilmiş durumda. Yıkık okul binaları, camiler, sağlık merkezleri sığınak olarak kullanılmakta. Bunun yanında derme çatma kulübeler, çadırlar da yaşam alanı olarak kullanılmakta. Peki tüm bu veriler ışığında Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelemek çok mu zor? Niye dünya halen daha bu olaya soykırım adı vermemekte? Soykırım kriterlerine istiyorsanız beraber bakalım. Yaşanan olayların soykırım kriterine girmesi için öldürme, ağır zarar verme, yaşam koşullarını yok etme, doğumları engelleme eylemlerinin yapılıyor olması lazım. Gazze'de 65 bin kişiden fazla kişinin öldüğü, konutların %78'inin yıkılmış olduğu, okulların %76'sının, hastanelerin %94'ünün yıkılmış olduğunu biliyoruz. Bir grup insan kısmen veya tamamen yok etme niyetiyle hareket etmeli. Bu bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilerin yok edilmesine dair söylemleri ile desteklenmektedir. Zaten Uluslararası Adalet Divanı soykırım riskinin makul olduğu kararına vermiştir. Sistematik saldırılar, abluka ve yardımların engellenmesi de soykırımın kriterlerinden biri. Uluslararası Adalet Divanı yardımların engellendiğini açıklamış durumda. Birleşmiş Milletler uzmanları toplu cezalandırma yapıldığının altını çizmektedirler. Neticede sahadaki durum, yani öldürmeler, zorla yerinden etmeler, yardımların engellenmesi, toplu cezalandırmalar ve siyasi söylemler birçok uzman ve kurum tarafından soykırım nitelendirilmesi için yeterli boyutta. Ama dünya devletleri yeterli tepkiyi vermiyor veya veremiyorlar. Burada niye diye sormamız gerekmektedir. Çünkü örneğin realist perspektiften baktığımızda uluslararası sistemde güç ve çıkar hiyerarşisinin İsrail'e yönelik tepkilerin sınırlı kalmasına neden olduğunu görüyoruz. Özellikle İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı devletlerle geliştirdiği derin güvenlik, istihbarat ve teknoloji ilişkileri, savunma entegrasyonu, sert yaptırımların veya silah satışlarının durdurulmasını engelliyor. Bunun yanında bölgesel denge hesapları da devreye giriyor. İran ekseninin yükselişi, enerji yollarının güvenliği, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinden deniz ticareti ve NATO'nun stratejik dengeleri göz önüne alındığında devletler insani tepki adı altında sert önlemlerin alınmasından kaçıyorlar. Liberal, kurumsalcı bir bakış açısıyla da uluslararası kurumların yapısal sınırlarının Filistin meselesinde etkili bir tepkinin ortaya çıkmasını imkansızlaştırdığını görüyoruz. Örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi en güçlü araç olmasına rağmen daimi üyelerin veto yetkisi bağlayıcı karar almayı zorlaştırmakta. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği içerisinde de ortak bir tutum sağlamak güç. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri gibi hukuk mekanizmaları yavaş işlediğinden nihai hüküm çıkana kadar devletler sert adımlar atmayı erteleyebilmekte. Son olarak insani mekanizmaların da siyasallaştığını görmekteyiz. Tahmin edersiniz ki benim için konuyu buraya getirip Kur'an'ın yaklaşımından bahsetmemek olmaz. Dolayısıyla daha adil, huzurlu ve hukuki bir dünya için ne yapılabilirizin cevabını verirken bu cevapları Kur'an ayetleri ve ilkeleri ile de desteklemenin doğru olacağına inanıyorum. Daha adil, daha huzurlu ve daha iyi bir dünyaya kavuşmak için öncelikle Birleşmiş Milletler yapısının acilen reform edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkisi adalete ulaşmayı imkansızlaştırmakta.
Ülkelerin çıkarları hukukun üzerine çıkarılmaktadır. Nisa suresi 135. ayette aynı ilkeleri gerekli kılmaktadır. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun. Hakkında şahitlik ettiğiniz zengin de, fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Adaletten sapmak konusunda arzularınıza uymayın. Şahitliği eğip büker, doğru şahitlik etmez veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet adaletin kişisel çıkar, aile bağı ya da toplumsal statüye bağlı olmadan uygulanmasını vurgulamaktadır. Ayrıca Kur'an kararların şura ve katılım ile verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu ilke bugün Birleşmiş Milletler çatısında bazı ülkelerin diğerlerinden fazla hakka sahip olmasını engelleme yönelik bir ilkedir. Adaletin işleyişini engelleyen veto sistemi İslami açıdan doğru olmayan bir sistemdir. Şura suresi 38. ayet bunu açıkça söylemektedir. Aralarındaki işlerini istişare ederek yürütürler. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların karar verme süreçleri hızlı olmalı ve verilen kararlar bağlayıcı hükümde olmalıdır. Ayrıca verilen kararların devlet çıkarlarına değil adalete hizmet etmesi sağlanmalıdır. Maide suresi 8. ayet düşmana karşı bile adaletli olunmasını emretmektedir. Ey iman edenler! Allah için şahitlik edenler olarak adaleti titizlikle ayakta tutanlar olun. Bir topluma karşı öfkeniz sizi adaletsizlik suçuna sevk etmesin. Adil olun, adil davranmak Allah'a karşı duyarlı olmaya daha yakındır. Kin, çıkar, siyasi hesaplar adaleti bozmamalıdır. Uluslararası kararların sadece adalet için verilmesi gerektiğine referans olabilecek bir ayettir. Maide suresi 8. ayet. Daha adil ve huzurlu bir dünyaya ulaşmak için devlet mekanizmalarının dışında kalan sivil toplum kuruluşları güçlendirilmelidir. Küresel sivil toplum ağı desteklenmelidir. Ali İmran suresi 104. ayet bu bağlamda okunması mümkün olan bir ayettir. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Bu ayet toplum içinde STK benzeri kurumların var olup iyilik ve adalet için çalışmaları gerektiği şeklinde de yorumlanabilir. Buna ek olarak Müslümanlar iyiliği emredip kötülüğe engel olmalıdırlar. Bu hem bireysel hem de örgütsel boyutta uygulanması gereken bir düsturdur. Nahl suresi 109. ayette şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar demektedir. Bu söylemle adaletin kişisel, sınıfsal veya siyasi çıkarlarla sınırlandırılamaz olduğunun altını çizmektedir Kur'an. Başka yapılması gereken bir hususta hukukta çifte standart kaldırılmalıdır. Hukuk yalnızca zayıflara değil, güçlülere de uygulanmalıdır, eşit oranda uygulanmalıdır. Demin de bahsettiğim gibi Kur'an'ın en önemli ilkelerinden biri olan adalet ilkesi hem Müslümanların kişisel hayatlarında hem de kurdukları organizasyonda uygulanmalıdır. Mesela yine Nisa suresi 135. ayet burada bir delil olarak kullanılabilir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve akrabalarınızın aleyhine olsa da Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutun. Bu ayet kişisel çıkar, akrabalık ya da zengin, fakir farkı gözetmeksizin adaletli olunması gerektiğini emretmektedir. Sivil halkın önceliği, savunulması tüm durumlarda öncelik arz eden bir konudur. Bunun altı özellikle çizilmelidir. Bilindiği gibi Kur'an da insan hayatının çok kıymetli olduğunu söyler. Dolayısıyla masum insanların ve sivillerin hayatına önem verilmesini, onlara zarar gelmeyecek şekilde davranılmasını öngörür, savaşlarda bile. Maide suresi 32. ayet, kim bir cana karşılık olmaksızın, yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibidir demektedir. Bu bağlamda sivillerin öldürülmesini kesin bir biçimde yasaklamaktadır.
Yine Nisa suresi 75. ayette size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar, bize katından bir dost gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz diyerek zulme uğrayan mazlumların özgürlüğü için mücadele etmeyi farzlaştırmaktadır. Son olarak Kur'an'ın sadece savunma savaşına izin vererek dünyadaki açgözlülüğü, hırsı ve ihtirası sınırlamaya çalışan bir kitap olduğunu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı olan dünyada barışı inşa etme ve koruma ilkesiyle birebir örtüşmektedir. Bakara suresi 190. ayet Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Sakın aşırıya gitmeyin. Çünkü Allah haksızlık edenleri sevmez demektedir. Buradan haklı savaş konusuna uzanırız ama bu bugünün konusu değil. Sonuç olarak Filistin-İsrail çatışması yalnızca güncel bir kriz değil, tarihsel, hukuki, siyasal, ekonomik ve ahlaki boyutları olan çok yönlü bir meseledir. 19. yüzyıldan itibaren şekillenen Siyonist hareket, Balfour Deklarasyonu ve 1948'de İsrail'in kurulmasıyla birlikte uluslararası hukuk ve siyaset sahnesinde yerini almıştır. Sonrasında yaşanan savaşlar, işgaller ve operasyonlar da sistematik ihlallerin sürekliliğini ortaya koymuştur. Bugün gelinen noktada sivillerin hedef alınması, zorla yerlerinden edilmeleri, sağlık, eğitim ve gıda gibi en temel haklara erişimlerinin engellenmesi, işkence ve keyfi tutuklamalar, toplu cezalandırmalar ve nihayetinde kitlesel ölümler uluslararası hukukun en temel prensiplerinin ağır bir biçimde ihlal edildiğini göstermektedir. Uluslararası kurumların yavaş işleyişi, büyük güçlerin stratejik çıkar hesapları ve Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi gibi yapısal sorunlar adaletin tecelli etmesini engellemekte ve mağdur halkın daha da mağdur olmasına sebep olmaktadır. Realist bakış açısıyla bu güç dengelerinin sonucudur. Liberal kurumsalcı perspektiften ise uluslararası örgütlerin sınırlı kapasitesinin göstergesidir. Ancak hangi teorik çerçeveden bakılırsa bakılsın, hukuk yerine çıkarın öne çıkarılması adaleti zedelemekte ve insanlığın ortak vicdanını sızlatmaktadır. Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkeler bu noktada hem Müslümanlar hem de evrensel hukuk ve etik açısından yol göstericidir. Nisa 135 ve Maide 8 ayetleri çıkar, yakınlık ya da kin gözetmeden adaletin uygulanmasını emretmekte. Şura 38 ayeti kararların istişare ve eşitlik temelinde alınmasını öngörmektedir. Ali İmran 104. ayeti sivil toplumun iyilik ve adalet için örgütlenmesini işaret ederken Maide 32 ve Nisa 75 ayetleri masum canların korunması ve mazlumların özgürlüğü için mücadeleyi farz kılmaktadır. Dolayısıyla hem uluslararası hukukun hem de Kur'an'ın ortaklaştığı nokta şudur. Adalet kişisel ya da devlet çıkarlarına göre eğilip bükülmemeli, güçlü zayıf ayrımı olmadan herkese eşit mesafede bulunmalı, zulüm ortadan kaldırılmalı ve sivillerin korunması mutlak öncelik kazanmalıdır. Bugün Gazze özelinde yaşananlar bu evrensel ilkelere aykırılığın insanlık için ne kadar yıkıcı olduğunu göstermektedir. Daha adil ve barışçıl bir dünya için uluslararası toplumun yapısal reformlara gitmesi, sivil toplumun güçlenmesi ve tüm karar süreçlerinin gerçekten adalet eksenli haline getirilmesi kaçınılmazdır.